Herkese merhaba. Bu bölümde anime dünyasına giriyorum ve Sword Art Online'dan Elucidator yapıyorum. Elucidator, animenin baş kahramanı Kirito'nun kılıcıdır. Karakter yapımı değildir. Kirito'ya 50. katta bir şeytani boss'tan düşmüştür. Kirito 7. bölümde kendine başka bir kılıç almak için demirciye gider. Demirciden en iyi kılıcını getirmesini ister. Elucidator o kadar güçlüdür ki denemek için iki kılıcı birbirine vurduğunda diğer kılıç kırılır. Kirito daha sonra Dual Blade skill'i sayesinde Dark Repulsor adlı kılıcı Elucidator'la birlikte kullanmaya başlar. Belli mi olur? Belki ileride o kılıcı da yaparız. Elucidator'ın çoğu kısmı siyah olmakla birlikte keskin kısımları ve bazı detayları açık gridir. Siper kısmı iki sivri ucu bulunan yarım daire şeklidir ki şahsen çok orijinal bulduğum bir tasarımdır. Tabii ki pratikte mantıklı olur muydu orasını bilemem. Şimdi isterseniz yapılışına geçelim. Şemayı çok önceden Şemalarım Nasıl Hazırlıyorum isimli videomu hazırlarken çekmiştim. Videonun altındaki linkten ücretsiz olarak temin edebilirsiniz. A4'lere bölünce 3 sayfa çizimim oldu. Boşlukları kesip sayfaları birbirine yapıştırdım ve genel çizimi elde ettim. Bu videoda bu eski dolap kapağını değerlendireceğim. Yani malzememiz yine MDF. Çizimi kopya kağıtıyla yüzeye aktarabilmek için cilayı sökmem gerekti. 80'lik zımparayla cilayı söktüm. Çizimle aynı uzunlukta kopya kağıdı hazırladım ve çizimi yüzeye aktardım. Dekupaj testereyle şekli kestim. Şekilde sap yok çünkü sap yerine düz bir çubuk kullanacağım. Dış hatların düzgünlüğünden emin olmak için zımpara uyguladım. Siper kısmındaki ekstra katmanlar için 8 mm MDF kullanacağım. Bu kısımları iç hatlarıyla beraber MDF'ye aktardım ve dekupaj testereyle kestim. Pratikte makine yardımı almıyorsanız ayrı ayrı kestiğiniz iki şeklin aynı olması imkansız. Dolayısıyla bu iki şekli üst üste tutturup gravür makinesiyle eşitlemem gerekti. Bu parçalar ana gövdeye yapışmadan önce bir işlem daha görecek. Bu yüzden önce gövdeyi hazırlamam lazım. Gövdenin üzerine iç hat çizgilerini çizdim. Daha sonra kalınlığına tam ortadan çizgiler çektim. Bu çizgileri diğer projelerde olduğu gibi birleştirdim ve keskin kısımları elde ettim. Bunu yaparken gravür makinesi, 80'lik zımpara ve zımpara takozu kullandım. Ana gövdem montaja hazır. Siper için hazırladığım parçalara geri dönüyorum. Parçalarla yapışacakları bölge de hizalı olmalı. Bu sebepten dolayı parçaları çift taraflı bantla yerlerine geçici olarak yapıştırdım ve kenarlarını ile düzelttim. Sıra parçaların kenarlarına eğim vermeye geldi. Ancak bu eğim kılıç kenarı gibi düz olmayacak. Dış bükey eğri şeklinde olacak. Parçalarımız yapışmaya hazır. Yapışacak yüzeye güzelce tutkal uygulayıp yerlerine yerleştirdim. İşkenceyle sıkıştırdım ve kurumaya bıraktım. Siperle sap arasındaki bileziği yapmaya geldi sıra. Bunun için çizimdeki büyük yuvarlağa kılıcı kestiğim MDF'ye aktardım ve kestim. Kenarlarına yine dış bükey eğri şeklinde eğim verdikten sonra bu parçayı da bekleme odasına alıyorum.
Sap için ta Woodrat projesinden kalan süpürge sapını kullandım. Tam 2 elimin yeteceği uzunlukta ölçü alıp işaretledim ve kestim. Kılıcın baş kısmı içinse çizimdeki ikinci yuvarlağı kullandım. Yalnız bunun diğerinden uzun olması gerekiyor. Bu yüzden bu parçayı 8 mm MDF'den de kestim. Bu iki parçayı tutkalla birbirine yapıştırdım. Çizimde yan görünüşünü gösterdiğim gibi şekil verdim. Tüm parçalar gördüğünüz gibi hazır. Montajı demir çubuk ve yapıştırıcı yardımıyla yapacağım. Bunun için bütün parçaların merkezini belirleyip bu noktalara demirin geçeceği yuvalar açtım. Demir çubuğu yuvalara geçirip ölçü aldım ve aldığım ölçülere göre çubuk parçaları kestim. Parçalara yapıştırıcı uygulayıp yerlerine yapıştırdım. Aralık kalan yerleri macunla doldurdum. Yüzeyi önce yüzlük, sonra 120'lik zımparayla düzelttim ve renklendirme işlemini hazırladım. Kılıca 2 kat astar uyguladım ve ıslak zımparaladım. Zemin rengi olarak siyah kullandım. Gri olacak yerleri elde etmek için boyanmasını istemediğim kısımları maskeleme bantıyla kapattım. Bayağı meşakkatli olan bu işlem neredeyse şekil verme kadar önemli. Boyayı yamuk atsaydım şekil verirken düz olsun diye gösterdiğim özen boşa giderdi. İki kat metalik inci uyguladım. Kılıcın üzerindeki desenleri elde etmem gerekiyor. Bunun için çizimden desenin bulunduğu yeri kesip çıkarttım ve kendi stencil'ımı oluşturdum. Yerine yerleştirdim ve metalik inci uyguladım. Aynı işlemleri siperin üzerindeki desen için de yaptım. Son olarak 2 kat parlak vernik uyguladım. Ve Elucidator hazır. Çalışmalarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basarak, abone olarak ve videoyu paylaşarak bana destek olabilirsiniz. İyi kötü yorumlarınızı esirgemeyin ve gelecek videolar için fikirlerinizi benimle paylaşın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.